İskandinavlar, diğer adıyla Vikingler. Orta Çağ'da Hristiyanlığa geçmeden önce kendi canlı yerli pagan dinlerine sahiptiler. Bu dinin en önemli parçası bugün İskandinav mitolojisi dediğimiz şeydi. Vikinglerin yaşamlarına anlam katan bir dizi dini hikaye. Bu efsaneler Odin, Thor, Freya ve Loki gibi büyüleyici ve oldukça karmaşık karakterlere sahip tanrı ve tanrıçaların etrafında dönüyordu. Bu mitolojileri içeren İskandinav dininin hiçbir zaman gerçek bir adı yoktu. Onu uygulayanlar sadece gelenek olarak adlandırdılar. Bununla birlikte Hristiyanlığın gelişinden sonra eski yolları izlemeye devam eden insanlara bazen dinsiz deniyordu. Bu da aslında kısaca fundalıklarda yaşayan insanlar ya da kırsal kesimlerde yaşayan insanlar anlamına geliyordu ve bu isim değişmedi. Modern okuyucunun bazı yönleri tuhaf görünse de ona hak ettiği değeri açık fikirle yaklaşırsak, kutsalın, aşkın heybetinin ve sevincinin huzurunda yaşama yönelik ortak insan arayışını onun içinde tanıyabiliriz. Ve son Vikinglerin kılıçlarını bırakmasının üzerinden 1000 yıl geçmiş olsa da insanlar bugün İskandinav mitolojilerinin ve onların içinde yaşayan tanrıların canlılığından ve harikasından ilham almaya devam ediyor. Vikingler için buldukları dünya büyülendi. Dünyadan kurtuluş arama ihtiyacı hissetmediler. Bunun yerine bugünkü halimizde dahil olmak üzere her şeye olduğu gibi hoşnut kaldılar ve hayret ettiler. Dinleri ve mitolojileri dünyevi hayatın iğrençliğini, çekişmesini ve adaletsizliğini şekerle kaplamadı. Bunun üzerine bunu kabul etti ve kendisinin ve halkının yararına büyük işler başararak ona hakim olma girişimini övdü. Vikingler için iyi yaşam neydi? Bu tür eylemlerle dolu bir yaşamdı. Vikingler, Viking çağı boyunca yaklaşık olarak milattan sonra 793-1066 arası dünyanın büyük bir kısmında girişimlerde bulunan günümüz Norveç, İsveç, Danimarka ve İzlanda'dan denizci akınlar, fatihler, kaşifler, yerleşimciler ve tüccarlardı. Bağdat kadar doğuya ve Kuzey Amerika kadar batıya seyahat ettiler. Ve Kristof Kolomb'dan 500 yıl önce kadar keşfettiler. Eski İskandinav dilini konuşuyorlardı. Rünler halinde yazdılar ve atalarının dinlerini uyguladılar. Vikingler ebedi, evrensel insan arzularıyla ana vatanlarından yelken açmaya motive olmuşlardı. Zenginlik, prestij ve güç. Çoğu insan toplumunda olduğu gibi bu amaçlar Vikingler için iç içe geçmişti. Daha fazla servete sahip olanlar tipik olarak daha fazla prestij ve güce sahipti ve bunun tam tersi de geçerliydi. Vikingler hem taşınabilir haliyle altın, gümüş, değerli taşlar ve benzerleri hem de toprak biçiminde zenginlik arıyorlardı. Vikinglere sadece kendi Hristiyanlık öncesi dinleri ve mitolojileri hakkında değil, aynı zamanda diğer Cermen halklarınınki hakkındaki mevcut anlayışımız için teşekkür etmeliyiz.
Viking çağı sırasında veya nispeten kısa bir süre sonra yazılan eski İskandinav şiirleri, incelemeleri ve sagaları sayesinde Vikinglerin dininin neye benzediğine dair çok daha kapsamlı bir resme sahibiz. Yine de içinde kalan birçok talihsiz deliye rağmen. Peki ya Cermen halkları kimlerdi? Cermenler, Keltler, Sami, Finliler ve diğerleriyle birlikte Kuzey Avrupa'nın yerli halklarından biridir. Tarihsel olarak İskandinavya, İzlanda, Britanya adaları ve Alplerin kuzeyindeki kıta Avrupa'sının çoğunu işgal ettiler. En tanınmış temsilcileri Vikingler, Anglo-Saksonlar ve kıta Cermen kabileleridir. Ancak diğer birçok grubu da içeriyorlardı. Modern çağda onlar dünyaya dağılmış durumdalar. Cermen halklarının Hristiyanlık öncesi dininde kesinlikle bölgesel ve zamansal farklılıklar varken, yine de ortak bir çekirdek dünya görüşü, kozmoloji ve büyük ölçüde ortak bir panteon vardı. Eğer Kuzey Avrupa kökenli biriyseniz, içinde bir miktar Cermen kanı olması güvenli bir bahis. Bu da atalarınızdan bazılarının İskandinav mitolojisinin temsil ettiği dine çok yakın bir şey uyguladıklarının güvenli bir bahis olduğu anlamına gelir. Elbette atalarınızda herhangi bir Cermen yoksa İskandinav Cermen mitolojisini yine de büyüleyici ve aydınlatıcı bulabilirsiniz. Mitolojiler kesinlikle belirli bir kişinin veya insanların ifadeleridir. Ancak sadece bundan uzaktırlar. İçlerinde daha zamansız ve evrensel bir şeyin kıvılcımı olma eğilimindedirler.